Britanya, İzmit'in ilk Bizanslardaki ismi. Yani çok profesyonelce düşünülmüş. Alt şuuru ön plana çıkarmak. Yani orada Ermenilere ait okullar var ama hiçbir tanesinin adı Britanya değil. Yani ya Aziz bilmem ne adında olan okullar var. Ama bu çok ilginç şey açısından baktığınızda. Bu okul açılmasıyla beraber, bunu, tabii bu arada bir Kanadalıların burada böyle bir şeysi var, teşebbüsleri var vesaire. Bu okul açıldıktan sonra bu okulla ilgili 2 kişi, 3 kişi çok fazla şeysi yok, öğrencisi yok. Sonra okulu Bahçeci'ye taşıyorlar ilerleyen yıllarda. Tabii bu 2 kişi değil, sayı artmaya başlıyor. Daha çok misyoner gelmeye başlıyor. Yani o giden arkadaşın raporlarıyla İzmit'in çok verimli bir arazi olduğunu keşfedince, tabii tarihler 1860, 70, 80'lere doğru geldiğimizde artık bütün Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi İzmit'te de yoğun bir misyoner akımının şeyini görüyoruz. Yoğunlaştıklarını görüyoruz. Efendim en son bu okul bir ete kemiğe bürünüyor. Ve bu okul bugün Bahçecik'te hala şeyleri var, binaları var. Bahçecik'in üst tarafında bir kampüs diyebileceğimiz 600 tane öğrencisi olan, onu biz yayınladık, şeysi olan işte müdürün evi, öğrencilerin kaldığı yatakhaneler, yine öğrencilerin yaşam alanları, yani tam bir üniversite kampüsü düşünün ve gerçekten de şey yapmışlar, hala binalar ayakta durduğuna göre çok sağlam yapmışlar, kuyuları vesairelere beraber. Tamamen Bahçecilik'teki öğrencileri alıyorlar. Yalnız orada ilginç olan bir şey var, öğrencilerin hepsi kız, erkek almıyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Bunların çok buradaki mezun olan yaşlı teyzelerle tanıştım. Tanıştığınızda şunu görüyorsunuz, 4 dil biliyorlar, öğretilmiş. Yani bir eğitim veriliyor. Şimdi bu okulda müfredatına baktığımızda ilginç şeyler var. İngilizce, Latince, Ermenice, yanılsam bir de Almanca, yanılsam bir 4 dil veriliyor, eğitim veriliyor. Fen eğitimi veriliyor şeylerde, okullarda. Buna para olarak baktığınızda tabii bir okul 24 saat üstünde çalışıyor. Yani o çocuklar okulu kapatıp gitmiyor. Okul canlı ve yaşam alanı çok fazlasıyla olamıyor. Çünkü yatakhaneler vesaire bunlar çizilmiş, bir kısmı ayakta kalmış, bir kısmı kaybolmuş. İlginç olan bir şey var. Tarih kitapları ve İncil okumaları var. İncil okumalarında bilinçlendirme var. Tarih okumalarında ise tamamen Ermenilere siz çok güçlü milletsiniz, ta Urartulara kadar giden bilgi yüklemesi yapılıyor. Yani orada biraz önce anlattığımız hikayede ipek böcekçiliğiyle geçinen ve kendini o mahalleyle çok farklı görmeyen Ermenilerin bu okullardan mezun olan çocuklarla beraber yok anne biz öyle değiliz aslında ve bunu İngilizce, ki o bölgede İngilizce dünyada yaygın bir dil değildi. 19. yüzyılın ortalarında konuşuyoruz. Latince konuşan, işte Latince, İngilizce, Ermenice bilgileri olan ve çok iyi okuma şeysi olan ve kızların olduğu şey bir eğitim karşımıza çıkıyor. Ve ailelere ilk çatışmalar çocuklarda başlıyor. Ve bir Amerika'ya gitme hayalleri başlıyor. Biliyorsunuz Bayburt Amerikan Koleji çok meşhurdur. Buradan İzmit'ten giden Ermenileri biz takip ettiğimizde nereye gittikler? Ben çünkü bunlarla tanıştım. Çünkü bu okul 1920'lere kadar devam etmiş. Yani 1920'lerde okuyanlar şimdi 80, biz bu çalışmayı yaptığımızda o zaman yaşıyordu bazıları. 10 sene önceki süreçler açısından baktığınızda Marsilya'da, Fransa'da yoğunluk yaşıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar. Özellikle Marsilya'dakilerle baktığımızda bir kısmı da İstanbul'da yaşıyor, Feriköy'de yaşıyor. Çünkü bu okul daha sonra kapanıyor. Bu okuldaki tüm malzemeler taşınıyor. Nereye taşınıyor? Üsküdar Amerikan Kız Koleji oluyor bu. Bu okul onun devamı. Yani burada Üsküdar Amerikan Kız Koleji evliyatı yok. O daha önceki İzmit'teki, Bahçecik'teki okul.